Bugün gelmiş geçmiş en başarılı Roadster'lardan bir tanesi olan Mazda MX-5'in 4. jenerasyonuyla birlikte Fethiye'deyiz. 1970'lerin sonunda bir sohbet sırasında Mazda Başkanı bir otomobil gazetecisine şöyle sormuştur. Sence nasıl otomobiller üretmeliyiz? Otomobil gazetecisi Mazda Başkanı'na şu cevabı verir. Küçük olmalı, hafif olmalı, çabuk olmalı, sürücüsüne çok keyif vermeli, kısacası tıpkı İngiliz Roadster'ları gibi olmalı. Ama onların aksine sabahları sorunsuz çalışmalı ve gece garajda bıraktığınızda büyük bir yağ birikintisi yaratmamalı. Bu sohbetin birkaç yıl ardından Mazda MX-5'i geliştirmiş ve otomobil pazarına hediye etmiştir. O günden bu yana yaklaşık 1 milyon adet satan Mazda MX-5, gelmiş geçmiş en popüler, en başarılı Roadster'lardan bir tanesi olmuştur. Peki acaba bu 4. jenerasyonda diğer jenerasyonları kadar başarılı mı? Bence çok başarılı. Havalimanından buraya bir süre kullanma fırsatı bulduğum MX-5 sürücüsünün yüzünü güldürmeye kesinlikle devam ediyor. Önce biraz tasarımından bahsedelim, sonra motor ve sürüş özelliklerine değinelim. Ne dersiniz? Mazda tasarımcıları bir önceki jenerasyonuna göre bu MX-5'in çok daha erkeksi gözükmesine çaba sarf etmişler. Daha erkeksi gözüküyor mu bilmiyorum ama daha agresif gözüktüğü kesin. Önden baktığında bence sinirli bir uzak doğuluya benzeyen MX-5'in kesinlikle dikkat çekici bir tasarımı var. Oldukça küçük olan bu otomobil tam bir roadster silüetine sahip. Mazda MX-5'in arka tarafına baktığımızda ise bence ilk jenerasyon Z4 ile F-Type karışımı bir tasarımı bulunmakta. Hadi biraz da iç mekanı inceleyelim. Tabii bu bir Roadster olduğu için çok kullanılışlıktan bahsetmek mümkün değil. Burada bir torpido gözü yok. Küçük eşyalarınız içinse saklama alanları oldukça kısıtlı. Kol dayamanın altında ufak bir alan var. Buraya anca bir telefon sığabiliyor. Bir de iki koltuk arasında çok ufak bir göz bulunuyor. Ayrıca içecekleriniz için takıp çıkarılabilir bardaklıklar var. Fakat bu bardaklıkları kullanmak istediğinizde buraya taktığınızda ve buraya örneğin bir su şişesi koyduğunuz zaman bu gözü açmak neredeyse imkansız hale geliyor ve kullanışlılığını yitiriyor. Bence bir Roadster'da olması gerektiği kadar şeyi barındıran oldukça sade ama bir o kadar da şık bir kokpite sahip. Ben normalde gövde renginde kapı panellerinden çok hoşlanmam. Fakat bu panellerin sanki gövdenin bir parçasıymış gibi ilerleyip kaputtaki çizgilerle birleşmesi açıkçası çok hoşuma gitti. Artık tasarımdan yeteri kadar bahsettiğimizi düşünüyorum. Hadi gelin artık aracı kullanalım ve bakalım sürücüsüne ne kadar keyif veriyor, onu birlikte paylaşalım. Sonunda hep beraber yeni Mazda MX-5'in direksiyonu başındayız. Açıkçası ben kayıda girmeden önce MX-5 ile biraz keyif yapma şansına eriştim. Şimdi bu keyfi sizinle paylaşma vakti geldi. Yeni Mazda MX-5 ülkemize 1.5 ve 2.0 olmak üzere 2 adet motor seçeneğiyle gelecek. Her iki motor seçeneği de yalnızca manuel şanzıman opsiyonuyla satışa sunulacak. Ama açıkçası ben bundan hiç şikayetçi değilim. Çünkü manuel şanzıman bu aracın keyfini size tam olarak sunuyor ve motorla çok uyumlu şekilde hareket ediyor. Ben şu anda MX-5'in 1.5 benzinli motorunu test ediyorum. Ve bu motor yaklaşık 130 beygir güç ve 150 Nm tork üretiyor. 0-100 hızlanmasını 8.3 saniyede tamamlayan bu motor 204 km son sürate erişiyor. Tabi bu rakamlar hepinize çok az gelebilir ama meraklılarının bileceği gibi Mazda MX-5 rakamlardan ibaret bir otomobil değil. Bu otomobil daha çok hafifliği, çevikliği, ufaklığı, kıvraklığı ve mükemmel yol tutuşuyla ünlü. Açıkçası bu 4. jenerasyonu da daha önceki 3 jenerasyonunu hiç aratmayacak şekilde ilerliyor. Benim bu kullandığım baz model olan 1.5'lik benzinli motorun olduğu versiyon ilk modelinden
bu kadar teknolojik alet edevata rağmen hem daha ufak hem de daha hafif. Bu da tabii ki aracın o klasik ruhunu, Mazda MX-5'in klasik ruhunu korumuş. Az önce de belirttiğim gibi Mazda MX-5 rakamlardan ibaret bir otomobil değil. Mazda MX-5'in en önemli özelliği yere yakın yapısı sayesinde kusursuza yakın bir yol tutuş hissi uyandırması. Ve sizin de görüntülerden takip edebileceğiniz gibi ben oldukça virajlı ve çok dar bir yolda çok keyifli ve aracın sınırlarını zorlayarak ilerliyorum. Ve hemen hemen hiç yoldan çıkma ibaresi göstermiyor. Hem direksiyon hem şanzıman aracın motoruyla oldukça işbirliği içerisinde çalışarak sizin yolda en hızlı ve en güvenli şekilde ilerlemenize katkı sağlıyor. Aracın dışında anlatırken belirttiğim gibi Mazda MX-5 tam anlamıyla bir roadster. O nedenle Mazda MX-5'ten ne beklediğinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani Mazda MX-5 ile uzun bir seyahate giderken yanınızda çok eşya götürebilir misiniz? Hayır. Çok ufak, belki bir çanta sığabilecek kadar bir bagajı. Biraz önce bahsettiğim gibi aracın içinde hemen hemen hiç yok denecek kadar saklama bölümü var. Fakat MX-5'in çok keyifli bir kullanım hissi var. Mazda MX-5 muhtemelen evinizin ikinci otomobili olacaktır. Ama eminim o ikinci otomobili kullandığınız günleri iple çekeceksiniz. Bu ufak canavar her viraja girerken çok heyecanlı, çıkarken bir sonrakini yakalamak istercesine ilerliyor. Aracın direksiyonu o kadar tepkili, o kadar komutlarınızı lastiğe hızlı ilerletiyor ki açıkçası araç sanki benden önce düşünüyor ve önce virajı alıyormuş gibi bir hissi var. Yol tutuşu o kadar başarılı ki aracı sizin de gördüğünüz gibi çok zorlamama rağmen ESP neredeyse hiç devreye girmeye çalışmıyor. Çünkü araç ESP'ye ihtiyaç duymadan yola gayet iyi tutunuyor. Yani genel olarak ne kadar zorlarsanız zorlayın, MX-5'i yoldan çıkartmanız için çok saçmalamanız gerektiğini düşünüyorum. Biraz Mazda MX-5'in kokpitinden bahsedecek olursak, oldukça sade, oldukça şık bir tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Kısa geçişli bir manuel şanzımanımız var. Burada ortada bir multimedya ekranımız var. Bunu hem dokunmatik olarak hem de buradaki koldan kullanma şansınız mevcut. Ama yani müzik sistemini açtım mı? Hayır. Bu ekranla oynadım mı? Açıkçası dururken biraz oynadım ama giderken pek oynadığımı söyleyemem. Çünkü bu araç kesinlikle o oyuncaklardan ibaret değil. Tamamen başka bir şey. Tamamen sürüş keyfine odaklanmak lazım. Çoğunuz bazı videolarda benim kamera karşısında çok rahat olmadığımı bahsediyorsunuz ama açıkçası bu arabada şu an o kadar eğleniyorum ki sanırım en rahat videomuzu burada çekiyoruz. Tabii keyfimi ağzımın kulaklarında olmasından ve saçlarımın darmadağın olduğundan anlamış olmanız gerekiyor. Saat 12'den beri bu aracı kullanıyoruz ve hep üstü açık şekilde kullandık. Arada çekim için biraz durduk. Saat şimdi neredeyse 6.30 oldu ve ben arabadan inmek istemiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Artık yavaş yavaş çekimimizin sonuna gelmek üzereyiz. Açıkçası bugüne kadar çok arkadan itişli araç kullandım. Çok roadster kullandım. MX-5 kadar sürücüsüyle bütünleşen, sürücüsünün isteklerine bu kadar güzel cevap veren ve sürücüsünün yüzüne bu kadar gülümseme koyan bir arabayla kullandım mı pek hatırlamıyorum. Ve son olarak gelelim bu aracın yakıt tüketimine. Ben bu aracı şu an itibariyle yaklaşık 150 km civarında kullanmış bulunmaktayım. Ve sizin de gördüğünüz üzere hep böyle bu şekilde ve performanslı ve hep yüksek devirlerde kullandım. Ona rağmen 7.2 gibi bence oldukça düşük bir değer gösteriyor. Bu da bence artılara eklememiz gereken bir nokta kesinlikle. Tabii muhtemelen hepiniz aracı çok övdün, hiç mi şikayet ettiğim bir yanı yok diyeceksiniz. Açıkçası bu aracı değerlendirirken biraz önce dediğim gibi aracın ne olduğunu tam olarak anlamak lazım. Yani bu araç tabii ki en hızlı araç değil. En havalı araç da kesinlikle değil. Bununla ışıklarda durduğunuzda insanlar size bakmayacak ve o ışıklardan en hızlı kalkan da siz olmayacaksınız. Ama keyifli, virajlı yollarda ya da imkanınız olursa bir pistte bu araçla çok güzel vakit geçireceğinizi, çok güvenli şekilde eğleneceğinizi temin edebilirim açıkçası. Eleştirecek şeyler tabii ki var yani mesela aracın tasarımından bahsederken saklama gözlerinin çok yetersiz olduğundan bahsetmiştik. Kullanımının tabii çok pratik olmadığından biraz bahsedebiliriz. Onun haricinde mesela bu direksiyonun ayarı sadece yukarı aşağıya ayarlayabiliyorsunuz.
Koltuk ayarları size çok fazla opsiyon sunmuyor. Çok uzun boylu kişiler bu aracı kullanamayacaklardır. Özellikle tavan kapandığında çok mutsuz, çok rahatsız hissedeceklerdir. Ama benim boylarımdaki birisi böyle keyifli bir havada, keyifli bir yolda çok keyif alacaktır. Açıkçası artık günü sonlandırıyoruz ve ben izninizle bu bölümü araç dışında değil araç içinde sonlandırmak istiyorum. Çünkü MX-5'te çok az daha vaktim var. Onu da keyifli şekilde geçirmek istiyorum. Bu virajların biraz daha tadını çıkarmak istiyorum. Bu bir lansman videosu. O nedenle zaten çok kapsamlı, çok uzun çekimler yapma şansımız olmuyor. İnşallah bu arabayı İstanbul'da da tekrar test etme şansı yakalarız. O zaman size çok daha fazla detay aktarabilme fırsatımız olur. Ama izninizle ben artık biraz daha aracın keyfini çıkartayım. Günü bu şekilde sonlandırayım istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.